Bugün elimizde çok tatlı böyle şiirsel bir kaynak var. Evet, Ay ve Güneş Efsanesi diye bir çocuk tiyatrosu metni. aynen. Yani gök cisimlerini almış, onlara karakterler vermiş. Ayın güneşe olan hani o imkansız aşkını anlatıyor. Çok güzel bir tema aslında. Amacımız da sadece hikayeyi anlatmak değil, biraz daha bu naif görünen anlatının derinliğine inmek. Hani evreni nasıl anlamlandırmaya çalışmış, ona bakmak istiyoruz sizinle. Kesinlikle. Bu tür efsaneler aslında hepimizin yaptığı bir şey. Yani o devasa, soyut evreni Anlaşılır kılmak için. evet daha insani, daha bize yakın kılmak için bu metinde işte ay-güneş ilişkisi olsun, tutulmalar olsun bir sürü gök olayını karakterler ve duygular üzerinden yorumluyor. Bir köken miti gibi yani biraz da. Aynen öyle. Sadece bir aşk hikayesi değil. Oldukça utangaç, içine kapanık bir genç gibi. Evet, evet. En yakın arkadaşı, sırdaşı da dünya. Dünyayı da kızıl saçlı güzel bir kız olarak betimliyor. Bu kişileştirmeler hemen bir sıcaklık katıyor, değil mi? Kesinlikle. Sanki gökyüzü bildiğimiz hani ilişkilerin yaşandığı bir yer gibi. Tanıdık bir mahalle gibi. Tam olarak ve hikayenin tam merkezinde de Ayoğlan'ın güneşe duyduğu o büyük ama gizli aşk var. Hı hı. Bunu da ilk olarak kime açıyor? En yakını dünyaya. Fısıldıyor ona. Ama tam o sırada İşte orada bir karışıklık oluyor. Onları duyan Venüs, yani metindeki adıyla Sarı Yıldız, sarı yıldız, evet. kendisi de sarışın ve güzel ya, Ay'ın kendisine aşık olduğunu düşünüyor. Ah, klasik bir yanlış anlaşılma. Aynen. Ama bu bile hani hikayeye böyle insani bir tat katıyor. İşte umut, belki biraz kıskançlık, o tür duygular. Sonra Ay oğlan durumu açıklıyor ama Venüs'e nazikçe. Evet, incitmeden. Ve sonra diğer gezegenler de işin içine giriyor. Merkür, Mars, Jüpiter hepsi. Plüton'a kadar, evet. Hepsi bu kozmik aşktan haberdar oluyor. Burada çok ilginç bence. Gezegenlerin tavrı. Yani hepsi birden Ay oğlana yardım etmeye karar veriyor. Evet, o gezegensel dayanışma çok hoş bir detay. Değil mi? Sanki böyle bir arkadaş grubu gibi. Aynen. Hani evrenin düzeni sadece fiziksel değil, duygusal bir uyuma da bağlıymış gibi. Hep birlikte güneşe gidiyorlar. Anlatıyorlar durumu. Güneş ilk başta nasıl? Oldukça soğuk, mesafeli, hatta biraz kibirli belki de. Olmaz o iş diyor yani. Diyor ki bu aşk imkansız. Ay bir gölge. Bana yaklaşamaz ki zaten. Sınırları çiziyor. Evet, doğanın kanunları gibi bir bakıma. Ama gezegenler vazgeçmiyor, ısrar ediyorlar, Ayoğlan'ı övüyorlar. Ne kadar iyi kalpli, ne kadar içten. Hmm. Güneş de bu samimi ısrar karşısında biraz yumuşuyor sanki. Gardı düşüyor. Ve tanışmayı kabul ediyor. Evet, tamam diyor. Bir tanışayım bakalım şu Ayoğlan'la. İşte burası önemli bir dönüm noktası. Ve en dramatik, en dokunaklı anlardan biri de burada başlıyor galiba. Aynen öyle. Ayoğlan büyük bir heyecanla, umutla güneşe doğru yola çıkıyor. Ama yaklaştıkça Yaklaştıkça güneşin o inanılmaz ısısı, ışığı, Ayoğlan erimeye, küçülmeye başlıyor. Metin çok güzel anlatıyor onu. Rengi önce pembeye dönüyor, sonra kırmızıya. yani aşkı için kendini feda ediyor resmen. Tam olarak bu. Aşkın o hem yaratan hem yok eden gücü gibi bir metafor var orada. Çok etkileyici. Tam ay yok olacakken güneş fark ediyor durumu, onu durduruyor. Dur diyor. Daha fazla yaklaşma, diyor. Yok olursun. Ama şunu da ekliyor. Senin bu aşkının farkındayım ve buna saygı duyuyorum. Yani tamamen bir reddediş de değil. Değil. Bir orta yol bulmaya çalışıyor, şiirsel bir çözüm öneriyor. Şimdilik ayrı kalacaksınız ama Ama yılda bir kez buluşabilirsiniz, bir kavuşma anı vaadi. vay be. Hem ayın varlığını koruyor hem de aşkına bir tür karşılık veriyor aslında. Evet ama ayı olan için bu yetmiyor tabii. O büyük aşk. Yıkıyor haliyle. Hı. Çaresizce kime dönüyor? En yakın arkadaşı dünyaya. Dönüyor ve hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. İşte burası da dünyanın oluşumuna bağlanıyor, değil mi? Aynen öyle. Efsaneye göre ayın o gözyaşları dünyaya dökülüyor. Dünyayı soğutuyor önce. Hmm. Sonra ona o mavi rengini veriyor ve bugünkü okyanusları oluşturuyor. Hatta daha da ileri gidiyor Metin. Nasıl? O gözyaşları sayesinde dünyada canlılık başlıyor. Balıklar, ağaçlar, insanlar.
İnanılmaz. Yani dünyanın bugünkü hali ayın aşk acısının bir sonucu bu anlatıya göre. Tam bir köken miti işte. Sadece ay güneş değil, dünyanın, okyanusların, yaşamın kökenini açıklıyor. Ve tutulmalar onlara da bir açıklama getiriyor mu? Getiriyor tabii, o da çok tatlı bağlanmış. Ayın ara sıra dünyanın arkasına saklanıp oynaması, Ay tutulması, evet, güneş ile olan o yıllık randevusu buluşması da güneş tutulması. aynen öyle. Yani bütün o kozmik olaylar son derece kişisel, duygusal sebeplere bağlanmış oluyor. Gerçekten de bu hani basit bir çocuk oyunu metni gibi duran şey aslında evreni anlama, ona bir anlam yükleme çabasının çok güzel, çok şiirsel bir örneği. Kesinlikle. Karşılıksız başlayan ama sonra anlaşılan bir aşk var. Gezegenlerin o güzel dostluğu var. Güneşin o bilge tavrı, fedakarlık, hepsi iç içe. Evet, evet. Bilimsel açıklamalar tabii ki çok önemli. Evreni anlamamızı sağlıyorlar. Ama bu tür mitolojik anlatılar da sanki şey, evrenle kurduğumuz o duygusal bağı besliyor. Daha derin bir bağ belki de. İnsanın sadece bilme değil, hissetme, anlamlandırma ihtiyacı belki de. Tam olarak o. Peki, son bir soruyla bitirelim o zaman. Günümüzde yani bunca bilimsel bilgiye rağmen sizce bu tür kozmik aşk hikayeleri, efsaneler hala evrene bakışımızdaki o eski merakı, o hayranlığı canlı tutuyor olabilir mi? Bence kesinlikle tutuyor. Yani bilimsel gerçekler bir yana, bu hikayeler evrenle aramızdaki o kişisel, duygusal köprüyü kuruyor hala. Belki de evreni sadece denklemlerle değil, biraz da böyle hikayelerle anlamaya devam etmeliyiz. Ne dersiniz? Bu düşünceyle de sizi baş başa bırakalım.